Eşref'in yetimleri geri almaya başlamasıyla beraber yeni bölümde öyle olaylar ve bomba sürprizler yaşanacak ki herkes yine ekranları kilitlenecek. Eşref yetimleri tamamen alıp Yakup Baba'yı Kadir'in öldürdüğünü öğrenecek mi? Kadir'in yeni hamleleri yine çok konuşulacak. Hıdır, oğlunun Kadir olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Eşref'e düşman mı olacak? Dinçer yine paçayı yırttı ve bu defa öyle bir plan yapacak ki adeta Eşref ile Nisa'nın dengesi şaşacak. Ayrıca yeni bölümde yine sürpriz ters köşeler yaşanacak. Profesörün unutulmaz aşkı Ayten'i kimin canlandıracağı belli oldu. Ve Ayten'in kocasıyla ilgili şok bir detay var. Birazdan tüm bunlardan, Eşref'in ölümüyle ilgili bomba teorimizden ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Video sonunda ise Disney Rating analizine değineceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Artık uzatmalar oynayan Dinçer yine paçayı yırttı ve Eşref'ten kurtulmayı başardı. Ancak bu defa işler eskisi gibi olmayacak. Çünkü maskesinin düşmesi artık an meselesi. Hem Nisan, Dinçer'in kendisiyle ilgili gizli planlarının olduğunu öğrendi ve artık sözleşme falan dinlemeden Eşref'in yanında olacak. Hem de Eşref, geçmişte Dinçer'in babasını öldürdüğünü öğrenerek asıl düşmanın Dinçer olduğunu anlayacak. Üstelik Dinçer bu defa daha çarpıcı bir planla geri dönecek. Bir süre dinlendikten sonra Nisan'ın rüya olduğu gerçeğiyle ilgili ince bir plan yaparak Eşref ve Nisan'ın dengesini bozmaya çalışacak. Eşref ise Dinçer'in kurnazlığıyla düşmanından kurtulduğunu sanıyor. Çünkü Dinçer kendi saatini başkasının koluna takarak hedef şaşırttı. Böylece Eşref kim olduğunu öğrenemediği düşmanından tamamen kurtulduğunu zannederek yeni hedefine yöneldi. Eşref'in yeni hedefi yetimleri geri almak ve Kadir'i devre dışı bırakmak. Şimdi gelelim bu konuya ve yaşanacak bomba sürprizlere. Eşref'in başından beri asıl amacı zaten belliydi. Yakup Baba'nın emaneti olan yetimleri geri almak. Bu konuda Nisan'ın da yardımıyla yetimlerin gerçek anlamda babası olduğunu göstermek için duygusal bir adım atacak. Aslında Kadir hariç herkes Eşref'i yetimlerin babası olarak görüyor. Çünkü hırsının kurbanı olan Kadir bu yolda yalnız. Hatta sıranın kendisine geldiğini ve köşeye sıkıştığını fark ederek Eşref'le aksiyon dolu bir mücadeleye girişecek. Tam bu konuda kendi üzerindeki baskıyı hafifletmek için Dinçer'i satabilir. Hatta geçtiğimiz bölümde Kenan'la konuşurken Dinçer'i satacağını sinyalini vermişti. Ne de olsa Afra'yı öldürenin Dinçer olduğunu biliyor. Kadir bu kozu en zor zamanında mutlaka kullanacaktır. Çünkü ne olursa olsun yetimlerin başında durmak istiyor. Fakat Eşref yetimleri zaten geri alacak. Kadir'in asıl derdi ise hayatta kalmak olacak. Çünkü Eşref, Yakup Baba'yı Kadir'in öldürdüğünü öğrenirse zaten kıyamet kopar. Çiğdem bu kritik bilgiyi öğrendi. Kendi çıkarları doğrultusunda Eşref'e karşı kullanacaktır. Ancak karşılığında elbette sürpriz bir isteği de olacak. Ancak Eşref'in bunu öğrenmesinde daha var. Asıl önemlisi ise Eşref'in Kadir'in biletini keseceği zaman geldiğinde Hıdır'ın Kadir'in babası olduğu ortaya çıkacak. Kadir'in Hıdır'ın oğlu olduğundan ve bu konunun detaylarından önceki videomuzda bahsetmiştik. Bakalım yıllardır oğlunu arayan Hıdır, şok bir şekilde hiç sevmediği Kadir'in öz oğlu olduğunu öğrenince Eşref'in karşısında duracak mı? Eşref'in Kadir'in hesabını kesmesine izin verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ayrıca Kadir yeni kurduğu işini devam ettirecek. Çünkü elinde kirli işlerinin üreticisi Harun var. Harun'un Ayten'in kocası olduğunu söylemiştik. Profesörün unutulmaz aşkı olan Ayten'i ise başarılı oyuncu Gizem Kala canlandıracak. Faruk için yeni bir dönem başlayacak ve muhtemelen Ayten'in kocası Harun'un işini Faruk bitirecek. Sonrasında Ayten'le olan aşkı yeniden alevlenecektir. Şimdi gelelim Eşref'le ilgili bomba teorimize ve reyting sonuçlarına. Bildiğiniz gibi dizinin ilk bölümünde Eşref'in yıllar sonra nasıl öldüğü gösterilmişti. Hatta dış ses tarafından Eşref'in ölümü ve bu konudaki detaylar anlatılmıştı. Doğal olarak bu sahne hepimiz için bir final sahnesiydi. Final zamanı geldiğinde dizinin Eşref'in ölümüyle biteceğini düşünüyorduk. Fakat halihazırda reytingler çok iyi gidiyor ve dizi her hafta 3 kategoride de zirvede yer alıyor. Haftalık tüm diziler arasında da ilk ikili olmayı başarıyor. Yani 3. sezon daha şimdiden garanti diyebiliriz. Hatta Eşref'in ölümüyle ilgili bir ters köşede yaşanabilir. Çok ince bir planla herkes Eşref tek ölmüş olarak şaşkına dönebilir. Ancak 2 bölüm öncesi Eşref'ten şu sözü duymuştuk. Siz Eşref'i öldü sanırsınız ama bir bakmışsınız selamınız okunuyor. İşte bu söz aslında büyük bir ters köşe olabileceğinin sinyali oldu. Belki de bilerek herkese Eşref'in öleceği gösterildi. Ancak bu işin içinden büyük bir sürpriz çıkabilir. Bakalım ilk bölümlerdeki Eşref'in ölümü sahnesi aslında büyük bir oyun mu olacak? İzleyip göreceğiz. Sizler de bu konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videolardan anında haberdar olmak ve gelişmeleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.